Bu videomuzda birinci videoda tanıtmış olduğumuz yapacaklarımızın 10. maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu anlatacaklarımız hemen hemen Türkçe kaynak pek olmayan bir konu üzerine olacak. Yani form geçişlerini anlatan birçok kaynak var ama bizim yaptığımız şekilde anlatan en azından ben görmedim. O yüzden inşallah çok faydanıza olabileceğini düşündüğüm bir video olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi çok fazla laf uzatmadan hemen Qt Designer'dan ve bizim şuradaki nöbet UI dosyamızdan değişiklikler ve yeni bir form oluşturalım. Qt Designer'ı açtım. Buraya yeni bir tane main window dedim. Öncelikle şuraya başlayacağım. Şuraya tıkladım. Şurada main window yazan yere diğer formumuzun adı da main window olduğu için burasına second window diye bir isim verdim. Şimdi bunu bir masa üstündeki uygulama klasörümün içerisine bir kaydedeyim ben unutmadan. Bu formun adı da ikinci form olsun. İkinci form olsun. Evet. Ondan sonra buraya bir tane label'a bir ayrıyeten isim vermeyeceğim. Sadece şöyle bir şey yazabiliriz. Burası ikinci form dedim. Buraya bir tane line edit ekliyorum. Buraya bir tane line edit ekliyorum. Bunun adını değiştiriyorum. LN2 bir bilgi demeyelim. LN2 line edit işte. LN2 L diye alt L diye bir isim verdim. Ondan sonra bir tane push button ekleyeyim. Evet. Örneğimizi kısa tutmaya çalışıyorum. Bunun adı da btn2 olsun. Yazmamışım. btn2 olsun. Tamam. Ondan sonra evet. Bu formla işim bitti. Şuradaki sadece second window'u niye değiştirdik? Hem şuraya da şey ekleyeceğiz. Onu da gösterelim. Bunu bunun içerisine sürükleyip bıraktım. Görmüş olduğunuz üzere bunun adı da main window. Yani arada bir karışıklık olabiliyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Buraya bir menü ekleyeceğim. İşte menünün başlığı dosya olsun. Buraya da işte diğer videolarımızda anlatacağımız hem de veri tabanı normalizasyonu yapacağımız şuradaki doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi alana birden fazla gelecek olan bilgileri ayrı bir veri tabanı tablosuna kaydedeceğimiz bir sayfa açacağız. O zaman ben bunun için buraya bilgi ekle diyeyim. Şimdilik adı böyle kalsın ve bunu buraya kaydettim. Qt Designer'la işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi Visual Studio 2022'yi açalım. Şurayı kapattım çünkü artık dönüşüm yapmamız gerekiyor. İkinci formum burada. Ben şuradan nöbet UI dosyam duruyor. PY dosyamı siliyorum çünkü bir değişiklik yaptım üzerinde. Şurada terminal dönüşüm kodu var. Onu bir açayım. İkinci form. Evet. Eski videoda bu terminal kodunu yazarken şuradaki y'yi unutup yazmışım ben. O kod aslında o zaman orada çalışmamış. Tekrar dikkat eden varsa bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Terminalin şurada masaüstü uygulama diye bizim klasörümüzün açık olması gerekiyor. Değilse tekrar görünüm menüsüne tıklayıp buradan terminale basıyoruz ve ondan sonra daha önceki yazdıklarım gelmiş. Evet. Şöyle uygulama kısmının gelmesi gerekiyor. Ben bu kopyaladığımı yapıştırdım. Önce bir nöbet py dosyamı şuraya çevirdim. Şimdi yine aynı şekilde ikinci formu da ne oldu buraya? Gitti. Tekrar çalıştıralım. Görünüm terminal. Evet. Buraya bunu yapıştırdım. İkinci form UI, ikinci form py diye dönüştürecek. Evet. Dönüştürme kısımlarımız bitti. Şimdi buradan nöbet ana py dosyamı açayım. Önce bir kodlarda bir hatalık oluştu mu ona bir bakalım. Evet, dosya bilgi ekle. Buraya tıkladığımız zaman ikinci form açılacak.
ikinci form açılırken birinci form kapanacak ve bizim burada ad alanına yazdığımız bilgiyi ikinci formda oluşturmuş olduğumuz o line edit'e yazacak. Ondan sonra ikinci formdaki butona bastığımızda da o line edit'e bu sefer kendimiz başka bir şey yazacağız. O yazdığımızı ister bu ad alanına istersek şuradaki 12 yazan burada tpl line diye bir line edit'imiz vardı. Oraya veya bunlardan birisine form elemanlarından birisine oradaki veriyi getirttireceğiz. Yani maksadımız buradan oraya veri göndermek, oradan veriyi buraya getirmek ve bu esnada da ana formun kapanması, yeni formun açılması, diğerinde de yeni formun kapanması, ana formun tekrar açılmasını sağlayacağız. Buradaki değişikliğimiz bu olacak. Evet, buraya hemen artık ikinci formu dahil ediyorum. İkinci form adını doğru yazıyorum değil mi? Evet. İkinci form import yıldız dedim ve oradaki bütün sınıf ve nesnelerin hepsini eklemiş olduk. Şimdi daha önce şurada bir QMain Windows sınıfından onun yapıcı fonksiyonunu ve super init ile onu çağırarak bir işlem yapmıştık. Mouse press out yani mouse'a tıklandığında. Buraya yeniden bir sınıf oluşturacağız. Burada şu ikinci sınıf var ya, bunun ben buradan bir çalıştırayım. Bunun şu çarpısına bastığımız zaman buna da close event olayı diyorlar, deniyor. Bu close event'ına bastığımızda bu kapanacak, ilk formumuz açılacak. Evet. Şimdi bunun için buraya yine bir sınıf tanımlaması yapacağız. Geldim. Tabii şuraya düzgünce class dedim. Buna bir yeni pencere ismi vereceğim. Buraya şunu diyebiliriz. İkinci pencere diye bir isim verdim. Bunu nereden türetecektik? QMain Windows sınıfından türettim. Bunun yapıcı fonksiyonunu çağırdım. Alt init. Diğerinde onu düzeltmesini yapmıştık. Normalde çalışıyor ama sağlıklı olmayabilir. Yapıcı fonksiyonumuzu çağırdık ve buraya süper metodunu çağırıyoruz. Süper aç kapa parantez nokta alt init. Aslında yukarıdan kopyalayıversek olurdu ya. Niye uğraştık bu kadar? Evet. Neyse artık bitirdim. Süper fonksiyonumuzu tanımladık. Artık bizimle ilgili olan kısmına geçelim. Self nokta UI self nokta UI eşittir. Şuradaki şimdi oradan ne yaptığımızı da anlayalım. İkinci formu açtım. Buradaki sınıfımın adı UI second window. Onu buraya ekledim. Ve tabii ki aç kapa parantez. Ondan sonra tekrar self nokta UI nokta şimdi nokta artık setup UI. Oradaki diğer bir fonksiyon setup UI. Şunu alıyorum. UI nokta setup UI ve yine self anahtarlama ifadesiyle beraber buradaki birinci fonksiyonum bitti. İkinci pencere sınıfından oluşturmuş olduğum birinci yapıcı fonksiyonum bitti. Şimdi bizim o close event olayını çalıştıracağımız fonksiyonumuzu bir yazalım. Close event yine aynı şekilde self dedim ve event dedim. Şuraya iki noktasını unutmadım. Ondan sonra buraya diyeceğim ki şimdi artık sondan başladık ama bizim bu ilk türettiğimiz penceremizin ismi neydi? Pen genel. Bunun açılmasını istiyorum demiştim ya. Pen genel nokta show. Bunu bir gösterttirelim. Ondan sonra event olayını nokta append accept diyerek bu ne yapıyor? Event accept'te pencerenin kapanmasına izin veriyoruz arkadaşlar. Evet, programı bitirdiğimiz zaman burasını daha iyi anlayacaksınız. Şurada sel diye yanlış kalmış. Self. Evet. İkinci formu dahil ettik. Buna bir ikinci pencere diye QMain Windows sınıfından yeni bir sınıf türettik. Şimdi artık burada şurada olduğu gibi pencere kısımlarımızı yazalım. Bunun için yine bu ikinci penceremize, ikinci formumuza bir isim verelim. Ben buna pen ikinci diyorum. Pen geneldi. Şimdi bu da pen ikinci. Yine buna diyorum ki artık
Buraya normalde ne diyecektik? QMain window diyecektik. Ama onu demiyoruz. Ne diyoruz? İkinci pencere diyoruz. Ki o sınıftan QMain window sınıfından türettik ve buna ekledik arkadaşlar. Ondan sonra şimdi UI tanımlamamızı yapalım. UI 2 artık UI 1 yani UI yukarıda vardı. Şimdi buraya şu sınıfımızı yine getiriyorum. Bunu buraya yapıştırdım. Aç kapa parantez. Ondan sonra UI 2 nokta setup UI'sini alacağım. Yani bunun içerisindeki şu fonksiyonu buna eşitleyeceğim. Bundan beraber çalıştıracağım. Ondan sonra bunun içerisine de ne yazacağım? Pen ikinciyi yazacağım. Artık sınıfımı ekledim. Evet. Şimdi bundan sonraki kısmımız artık iki tane fonksiyonla birisinden veri göndereceğiz, birisinden de veri alacağız. Şuraya geldim. Def dedim. İkinci alt tire form aç. Bir fonksiyon oluşturdum. Ve bunun içine şimdi pen ikinciyi açmasını, buna show dedim artık. Pen ikinciyi açmasını, pen geneli hide etmesini yani gizlemesini söylüyorum. Ondan sonra artık burada oraya bir bilgi gönderelim. Neyi göndereceğiz arkadaşlar? Nereye göndereceğiz? UI 2'nin neyi vardı? Line edit'i vardı değil mi? LN2 alt L diye güç bela bir şey yazmıştık. Buna set text'ine arkadaşlar set text'ine eşittir dedim. Ve ne yazıyorum? Yanlış yazdım. Eşittir değil. Şuraya şöyle bizim UI ln at. Evet. Ln at'ın tekstini buraya içinde yazanı gönderelim. İlk fonksiyonla işim bitti. Şimdi artık bir de ikinci fonksiyonumuzu yazalım. Buna da yine diyorum ki şunu evet şunu şuraya yazmam gerekiyor. Yine aynı yere gitti. Şu fonksiyonun içindeymiş gibi kalmış o. Evet. Şunlardan düzelteyim. Pardon. Evet. Şimdi oldu. Biraz önceki şuradaki ara fonksiyonun içinde kaldı aslında. Onu yazarken başta gözden kaçırdım. Def dedim. Bu sefer ikinci form bilgi al diye uzun bir fonksiyon tanımlayayım. İkinci form bilgi al. Evet. Oradan ne alacağım? Şimdi tabii öncelikle şunu yapmam lazım. Pen ikinciyi bir kapatayım bu sefer orada. Pen ikinciyi nokta hide. Bu sefer bunu gizliyorum. Hide dedim. Ve ilk formumu açacağım. Onun adı neydi? Pen genel nokta show diyeceğim tekrar. Nokta show. Ondan sonra artık ne yapacaksam işte ne dedik? UI'nin yani ilk formun UI nokta alttaki kısma yazdıralım o zaman. TPL diye toplamı yazdırdığımız bir yer vardı. Label toplamına bunun neyine? Yine tabii ki set text özelliğine neyi yazdıracağım? UI2'nin LN2 yani line 2'sinin tekstini buraya yazdıracağım arkadaşlar. Evet. Şöyle kapattım. Şimdi işlemlerimizi yaptık. Geriye ne kaldı? Artık bunların sinyal slotlarını eklemek kaldı. Yine öncelikle UI'nin ilk formunu sinyal slotunu ekleyelim. Bizim ikinci formumuzun yaptırdığımız kısmı şuradakini oraya bir isim vermedik herhalde de ben yine buradan kontrol edelim beraber oradaki ismi vereceğiz. Evet aslında buna bir isim versek olurmuş. Neyse unuttuk gittik onu. Action bilgi ekle. Evet şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Action bilgi ekle. Şunu almam lazım. Onu değiştirsek olurmuş. Bunu kopyaladım ben.
action bilgi ekle yazan yeri kopyaladım. Burayı açtım. Artık ne olduğunu biliyorum ya. İşte action bilgi ekle. Bunun trigger et ekle nokta şu özelliğinin yine aynı şekilde connect diyorum ve neyi yazdırıyorum buraya? Açtırıyorum. İkinci formu açtırdım buna. Şimdi UI 2'nin ikinci formun UI'sine artık orada ne vardı? Butonumuz vardı bir tane. Buton 2. Bunun clicked olayına connect diyecek. Bağlanacak. Neye bağlanacak? İkinci form bilgi al. Şu fonksiyona bağlanacak. Güzel. Yaptıklarımız oldu mu? Bir bakalım. Çalıştırdım. Güzel. Program hata vermeden çalıştı. Şimdi ben şuraya dedim ki hani burada ad alanından götür git dedim ya. İşte ben oraya Muhammed Aylidere yazdırayım. Muhammed Aylidere. Bakalım bu bilgi ikinci forma taşıyacak mı? Bilgi ekle ve hata aldık. Bakalım. 271. satırda büyük ihtimalle bir elim mi çarptı? Ne oldu? Type error set text. Built in function or method. UILN text. Aç kapı parantezi mi unuttum? Evet. Şu arkadaşlar. 271. satır nerede? Şurada. Heh. Şunu unuttuğumuz için hata verdi. Bir daha çalıştırayım. Buraya dedim ki Muhammed Aylidere bilgisini ikinci forma taşıyamıyorum. Line set text UI 2 orada da yine aynı şeyi unuttum herhalde. Şu mu? Zaten biraz önceki yeri yapmamışım ki alt tarafı yapmışım. Bir bakayım bir daha. Dur şimdi uğraşmayacağım artık. Heh. Dur şimdi güzel gitsin. Bilgi ekle dedim. Evet. Oraya aktardı bile zaten. Geçtiği için mi oldu? Bir daha deneyelim. Muhammed Aylidere dedim. Bunu bilgi ekle dedim. Evet bu bilgiyi buraya getirttirdim. Ondan sonra buradaki push butona basayım. Buradan da ben ikinci formdan mesaj olarak geldim desin bakalım oraya yazacak mı? Evet şuraya yazdı arkadaşlar. Tabi ben şeye basınca gitti de. Bir daha görelim. Çok da uzun yazmayayım. Buradan gitsin. Buraya geliyor görmüş olduğunuz üzere. Buradan git. Öbür tarafa veri gitmiş olsun. Veri geldi. Bunu göndereyim. Evet veri geldi. Şimdi arkadaşlar yaptığımız işlem şuydu. Buradaki menüye tıklayınca formdaki herhangi bir yerden ben buraya yazdığım için buradan gidiyor. Artık siz nerede işiniz varsa oraya yazaraktan bilgi ekle dediğim zaman ikinci formu açıyor. İkinci forma veriyi gönderiyor. Bu gizli veri de olabilir. Veri taban işlemleriyle ilgili de olabilir. Aklınıza ne geliyorsa, neyle işleminiz varsa onunla ilgili olabilir. İlk formu gizli hale getiriyor. Sadece ikinci form ekranda kalıyor. Ondan sonra ikinci formdan işlemim bitti, yapacaklarımı yaptım. Veri alacaksam alayım, almazsam da almam. Hangi işlemi yaptıysam artık buraya da ya buna bastığımda formu kapatıyor veya ben herhangi bir işlem yapmadım. Ben buradan çıkmak istiyorum. Bastım tekrar bana ana formumu geri getirdi. Bu işin özeti bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.